Usta yönetmen James Cameron'ın imzasını taşıyan Avatar, Pandora adında uzaktaki bir gezegenin kaynaklarını sömürmek için kurulan askeri Avatar programını anlatıyor. Gezegene gittikten sonra Avatar bedenine zihnini aktaran Jake Sully, Pandora'nın doğası ve oranın yerlileri olan Na'vi ile kurduğu bağ sayesinde projenin zararları konusunda aydınlanıyor ve projeye karşı gelip kendi türüne karşı savaşmaya karar veriyor. Ve biz de sizlere bu videoda Avatar filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. James Cameron, Avatar fikrini Disney'in animasyon filmi Pocahontas'ı izledikten sonra edinmiş. James Cameron, 1990'ların başında filmin ön taslakları üzerinde çalışmaya başlamış. İstediği görsellik çok yenilikçi olduğu için o dönemde yeterli teknoloji yoktu. Cameron, Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum'u görmesiyle CGI teknolojisinin yeteri kadar geliştiğine ikna olmuş ve 2005 yılında uygulanabilir senaryolar yazmaya başlamıştır. James Cameron'ın asıl planı filmi 1999 yılında Titanic'ten kısa bir süre sonra çıkartmaktı. Fakat istediği görsel efektler o dönemde çok pahalı olduğu için filmin maliyeti 400 milyon dolara çıkıyordu. Hiçbir stüdyo bu maliyeti karşılayamadı ve film 8 yıl beklemek zorunda kaldı. Jake Sully rolü için stüdyonun ilk tercihleri Matt Damon ve Jake Gyllenhaal oldu. Cameron da rol için Matt Damon'ı istiyordu. Hatta rolü kabul etmesi için ona hasılatın %10'unu teklif etmişti. Yani Damon rolü kabul etse film vizyona girdiğinde 250 milyon dolardan fazla kazanmış olacaktı. Ancak rolü geri çevirdi. Matt Damon'a aslında bu rol için yıldız bir isme ihtiyacı olmadığını, teklifi kabul etmemesi halinde tanınmamış bir isme yöneleceğini söyleyen James Cameron böyle de yaptı ve o dönemde tanınmayan Sam Worthington'ı başrol olarak oyuncu kadrosuna dahil etti. Seçmelerin yapıldığı sırada Sam Worthington arabasında kalıyordu. Ayrıca Zoe Saldana'nın Star Trek'te beraber çalıştığı Chris Pine ve Galaxy'nin koruyucularında başrolü paylaştığı Chris Pratt de rol için seçmelere katıldı fakat tercih edilmediler. Pine, bunun hayatının en kötü seçmesi olduğunu söylüyor. Oyuncuların rollerine hazırlanmalarına yardımcı olmak için yönetmen James Cameron, oyuncuları ve ekibi günlerini ormanda yürüyüş yaparak ve kabileler gibi yaşayarak geçirdikleri Hawaii'ye götürdü. Ancak bu yürüyüşler yalnızca gündüzleri yapılmış. Oyuncular ve ekip gecelerini bir otelde geçirmiş. Kullanılan motion capture ve 3D teknolojilerinin de etkisiyle altından kalkılması zor bir prodüksiyona sahip olan filmin yapımı 4 yıl sürdü. Ön hazırlık sürecinden yayın tarihine kadar 4 yıl boyunca film için çalışılmıştır. Sette sert olmasıyla tanınan yönetmen James Cameron'ın sette çıkış levhasının üzerindeki bir duvara set ortamını bozacak şekilde çalan cep telefonlarını çivilemek için kullanacağı bir çivi tabancası bulundurduğu iddia ediliyor. Besteci James Horner, bunun onun için en zor film ve kariyerinin en büyük mücadelesi olduğunu belirtmiş. 1,5 yıl boyunca sabah 4'ten akşam 10'a kadar müzik üzerinde çalıştığını söylemiştir. Na'vi dili, Dr. Paul Frommer adındaki bir dil bilimci tarafından sıfırdan yaratılmış. Cameron, oyuncular için kolay telaffuz edilen fakat insan dillerine benzemeyen bir dil yaratması için Frommer'ı tutmuş ve Frommer 1000'e yakın kelime yaratmış. Bir röportajda oyuncu Sam Worthington, Na'vi dilini öğrenmenin Amerikan aksanını öğrenmekten daha kolay olduğunu söylemiştir. Filmde duyulan hayvan seslerinin çoğu 1993 yapımı Jurassic Park filmindeki T-Rex ve Raptorların seslerinin değiştirilmesiyle oluşturulmuştur. Avatar kelimesi Sanskritçe'de cisimleşme demektir ve Hindu kutsal kitaplarında Tanrı'nın insan bedenine bürünmesini anlatmak için çokça kullanılır. Cameron'a göre mavi renk, Rama, Krishna gibi geleneksel Hindu tanrılarının tasvirleriyle paralel bir bağ kurmak için tercih edilmiştir. Ayrıca Cameron'ın mavi rengi sevmesi de bu tercihte etkili oldu. Filmin %40'ı live action, %60'ı ise gerçekçi fotoğraf CGI ile çekilmiş. Birçok CGI sahnesinde motion capture teknolojisi kullanılmış. Na'vi halkını canlandıran oyuncuların kafasına takılan kameralar ve suratlarına yerleştirilen noktalar sayesinde yüz ifadeleri sensörler tarafından yakalanmış ve bilgisayarlara kaydedilmiş. Zoe Saldana'nın tüm sahnelerinin yüz, ses ve fiziksel kayıtları aynı anda yapılmış. Bu çekimleri bilgisayara kaydedip Neytiri'ye yaratmak bir sene sürmüş. Filmde Sigourney Weaver'ın içtiği sigara ise tamamen bilgisayar tarafından oluşturulmuştur. Jake'in körelmiş bacakları belden aşağısı felçli olan birinin bacaklarından yapılmış protezlerdi.
Sam Worthington'ın gerçek bacakları tekerlekli sandalyeye sıkıştırıldı ve post prodüksiyonda dijital olarak çıkarılmıştır. Grace'in terk edilmiş okulda aldığı kitap, Dr. Seuss'un The Lorax adlı kitabıdır. Filmin konusu gibi kitap da güzel ağaçlarla dolu bir orman ve insanın sürekli büyüyen endüstri tutkusu tarafından yok edilen mistik yaratıklarla ilgili. Avatar, 3D çekilen ve bu formatta yaygın dağıtıma sokulan ilk en iyi film Oscar adayı oldu. Filmin yakaladığı büyük başarı, boyutlu filmlerin yaygınlaşmasını sağladı ve şu an neredeyse her blockbuster filmin 3D seçeneğiyle gelmesine vesile olan en etkili etmenlerden birisi oldu. Film 2148 ile 2154 yıllar arasında geçiyor. Jake'in video günlük kayıtlarına baktığımızda tüm film 96 gün sürüyor. İlk günlük 19 Mayıs 2154 ve son günlük Jake'in doğum günü olan 24 Ağustos 2154 tarihidir. Ayrıca son savaş Cameron'ın 200 yıl sonraki doğum gününe denk geliyor. Avatar, tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmi ve gişede 2 milyar dolar barajını geçen ilk film oldu. Ama Avengers Endgame Avatar'ı geride bıraktı. Avatar'ın bütçesi ise yaklaşık 237 milyon dolardı. Bu film, Steven Schneider tarafından düzenlenen Ölmeden Önce izlemeniz gereken 1001 film arasında yer alıyor.